Hiçbir şey yok şu an. Tamamen kulüp. Sadece çanta var. Hiçbir şey yok. Çanta var, kağıtlar var. Ama bu kulübün bir adı var, ağırlığı var. Bizim en çok güvendiğimiz o. Ailede memleket olduğuna göre bizim için Kızılcabölük vatan demek. Arkadaşlar, dostlar aramaya başladı. Hani sen bu işi yaptığın için, Denizli'de kulüpçülük yaptığın için ne yapılabilir, ne yaparız gibi. Hani süreç böyle başladı yaklaşık bir sene önce. Yoksa dışındaydım sürecin. Ben buraya iş dökmeye geldim. Zaten hemşerilerimize sesleneceğiz buradan. Birazdan derdimiz anlaşılacak. Ben bir Kızılcabölüklüyüm. Kızılcabölüklü olan herkesin hakkıdır yani köyünün takımına sahip çıkmak. 2 hafta bekledim. Bir günün önemi oldu ortamda. Niye bekledim? Dedim ki başkan adayımızı bekliyoruz. Bu işi daha iyi yapabilecek abimizi bekliyoruz. Büyüğümüzü bekliyoruz veya yönetici bekliyoruz. Niye devam ediyorum? Birincisi buraya kadar getirdiğimiz emeğe yazık. Yani köyümüzden destek bekliyoruz. Destek verilirse her şey çok güzel olacak. Yanlara ben toplantılarda dedim ama buradan herkese ulaşacağız. Kimsenin parası bağışı boşa gitmez. Benim içim rahat. Ben elimden gelenin fazlasını yaptım. Biz aslında güzel bir slogan buldu arkadaşlar. Biz anka kuşu gibi küllerimizden doğacağız diyorlar. Sevgili dostlar, herkese merhabalar diyoruz. MK Yapım'dayız. Bu kez basın tribünüyle sizlerin karşısınızdayız. Denizspor'dan sonra Denizli'nin futbol tarihine baktığımızda en çok konuşulan, en çok ses getiren, hatta bir döneme damga vurmuş desek yeridir. Kızılcabölük Spor'dayız. Yeniden bir yapılanma var. Sevgili dostumuz Erhan Bey kulüp başkanlığını aldı. Şimdi de yeni yönetimiyle yola çıktı. Biz merak ediyoruz. Kızılcabölük'te neler değişecek, neler olacak? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle teşekkür ederim bizleri ağırladığınız için. Yeni bir yola çıktık bahsettiğiniz gibi. Kızılcabölük deyince sizin için neyi ifade ediyor? Kızılcabölük demek ata demek en başta. Baba demek, ata toprağı demek. Kızılcabölük demek vatan demek, milliyet demek, milliyetçilik demek. Çünkü milliyetçilik memleketten başlar ve önce aileden başlar. Ailede memleket olduğuna göre bizim için Kızılcabölük vatan demek. Ben çok nabız okudığınızı biliyorum bu başkanlık öncesinde. Çünkü amatör sporda da uzun yıllardır hizmet vermişsiniz var. Hala da hizmet veriyorsunuz. Bu nabız yoklamalar nasıl başladı? Ya nabız yoklamalar şöyle oldu. Olumsuz bir süreç vardı bildiğiniz gibi. Birkaç senedir olumsuz şeyler yaşanıyordu. Ben bu sürecin dışındaydım. Kendi takımla ilgileniyordum. Ama köydeki gelişmeleri de takip ediyordum. Yani birkaç arkadaşlar, dostlar aramaya başladı. Hani sen bu işi yaptığın için, Denizli'de kulüpçülük yaptığın için ne yapılabilir, ne yaparız gibi. Hani süreç böyle başladı yaklaşık bir sene önce. Yoksa dışındaydım sürecin. Ben de yavaş yavaş müdahil oldum. Sürecin içine girdim. Yaklaşık 2 aylık bir süreç. Bu şekilde müdahil olduk yani. Facebook grupları var. Mekik Spor olsun, Kızılcabölük taraftar grubu olsun. Evet. Geçmiş dönemlerde muazzam tepkiler geliyordu. İşte Ersan Başkan döneminde olsun, daha önceleri falan. Çünkü ne olursa olsun bir marka Kızılcabölük. Çünkü bakıyoruz geçmişe Galatasaray oynadı, Trabzonspor oynadı, Türkiye Kupası'nda. Ya Denizli'nin adını hakikaten duyurdu ve gelinen nokta herkesin içini acıtıyor. Bu süreçten sonra Erhan Ergil ve yönetimi nasıl bir yöntem izleyecek? Şimdi süreci isterseniz başından alayım ben. Olur. Biraz önce girdik. Evet, geçmişte bazı olumsuzluklar yaşanmış. Ersen Başkan'ın olsun ama ben 2 ay önce Ersen Başkan'ın yanına gittiğimde sağ olsun o kendisi de anlayışla karşıladı süreci. Sizin yayınınızdı galiba. Ben bir yayında onun eğer Kızılcabölük'ten bir baba yiğit birisi çıkarsa Dedi. ben vereceğim dedi yani Allah var şimdi. Ben de Kızılcabölüklü birisi olarak çıktım karşısına. Bu kulübü geri istediğimi söyledim. Ama şöyle bir ayrıntı var. Ben hiçbir zaman bu takımı alayım, bu takıma başkan olayım, yönetim oluşturalım, devam gibi bir niyetle girmedim. Benim tek amacım köyümüzün takımının bu efsanenin tekrar ayağa kalkmasıydı, isminin yaşamasıydı. Süreç böyle başladı. Yani hiçbir zaman ben bugünkü konumu hedeflemedim veya hayal etmedim. Bu şekilde başladı. Bazı olumsuzluklar oldu tabii. Ya olumlu yönleri şunlar. Tabii köyümüzün bir heyecanı vardı. Artık kulübümüzü geri alalım şu bu falan ama olumsuz yanı şu, biraz resmi konuşamıyorum, ben buraya iş dökmeye geldim. Zaten hemşerilerimize sesleneceğiz buradan. Birazdan derdimiz anlaşılacak. Evet. Hani ilk baş şöyle tepkiler aldım. Bürokratik işlemleri yürütürken. Ya ala ala işte bu mu oluyor falan. Biz kendimizi hiçbir zaman yedirmeyiz, küçültmeyiz. Ama haddimizde biliriz. Bu ayrı bir şey. Ben niye bu sürece müdahil oldum? Hani baktım kimseden bir hareket, bir şey yok. Hani kendimde bir sorumluluk hissettim bir Kızılcabölüklü olarak. Ata toprağıma. Hani borcumu böyle ödemek istedim ama maalesef deniz amatör camiasında böyle dedikodu olayları çok oluyor. Kızılcabölüklü değil bu dediğim kişiler kesinlikle. Yani niye bu oluyor? Kızılcabölüklü olduğumu da bilmiyorlarmış. Önce bir öyle
detaylı haber yolladık. Ben bir Kızılcaböğürtlüyüm. Kızılcaböğürtlü olan herkesin hakkıdır yani köyünün takımına Aynen. sahip çıkmak. İşte alacak, kime verecek? Affedersiniz, satacak mı? Yani burada şimdi bazı ifadeleri kullanmak istemiyorum. Bizi bilen bilir yani, biz öyle şeyler söz konusu olamaz. Biz emanet olarak aldık burayı yani. Ne olursa olsun yönetimi belirlediniz. O zaman da çağrı yaptınız. Ben çok iyi hatırlıyorum. Evet, yani aradaki takip süreci ederim. Çağrı yaptığınız zaman yine bir şey çıkmadı. yani daha Dolayısıyla ciddi dememiz lazım. sorumluluk sizde kaldı. Özetle öyle oldu. Yani şimdi sıkıntı şu, biz yapamayız değil, yaparız. Hani Allah'ına kadar yaparız. O ayrı bir şey. Hani o dengeyi de iyi sağlamak lazım. Ben 2 haftamız için şöyle diyeyim, bizim saatlerimiz bile önemli şu an. İnanın saatlerle yarışıyoruz. Siz kendiniz de malum amatör camianın içindesiniz. Ligler başlayacak. Biz belki bütçeyi sağlayıp belki buna rağmen bile yetiştiremeyebiliriz. Saatlerle yarıştığımız ortamda ben 2 hafta bekledim. Niye bekledim? Şimdi ben Denizli'de doğdum, büyüdüm. Hani köyün tamamını tanımıyorum, bilmiyorum. İşte haddimizi bu nedenle biliyoruz. Evet. Haber yolladım. Önce kendi çevremden başladım. Ben kendi başıma da hareket etmedim bu arada. Sürecin başından itibaren ben kendi tanıdığım köyümüzün akil insanlarına rapor verdim, bilgi verdim. Kendi gittiğim kişilere buyurun dedim, yakıştırdım, sizi başkanımız olarak görelim dedim. Hani kendi başıma hareket etmedim. Resmi olarak aldıktan sonra da kendi başıma hareket etmedim. Haddim değil. Bu kulübün sahibi Kızılcabölük halkı. Muhtarımızla tanıştım, köye gittim. Bu sürecin bana bir olumlu yönü varsa da köyümle bağlarımı güçlendirdi. Hani bu yönden de güzel oldu. 2 hafta bekledim. Bir günün önemli olduğu ortamda. Niye bekledim? Dedim ki başkan adayımızı bekliyoruz. Bu işi daha iyi yapabilecek abimizi bekliyoruz. Büyüğümüzü bekliyoruz veya yönetici bekliyoruz. Bekledim, çıkmadı. Hani kimse çıkmadı. Belki niyetlenenler oldu. Hissettim ben bunu ama şu da var. Tamam, ben bunu aldım ama direkt her önüme gelene vereceğim diye bir şey yok. Kendimde o hakkı görüyorum. Ben bunu emanet olarak aldıysam, 2 ay işimi gücümü bırakıp bununla uğraştıysam, bu kulübü alacak birisine de bizim güvenmemiz lazım. Doğru. O güveni de göremedim ben. Niyetlenen kişilerde. Yani bunu alan adam belli bir sorumluluğun altına girecek. Maddi manevi. Onu da göremedim. Velhasıl özet aslında çok uzatmaya gerek yok. Sizin dediğiniz gibi oldu. Top bende kaldı. En son işte geçen Perşembe bir kongre yapmak üzere köye gittik. Çok katılım olmadı ama bundan da işte karşılıyorum. Yani köy yeri çok, herkesin işi gücü var ama ben 3 sefer orada seslendim. Başka olmak isteyen var mı? Yok. Normal şartlarda benim giderken gerçekten niyetim şuydu yani. Çantayı, evrakları muhtarımıza teslim edip kusura bakmayın benim görevim bitti idi. Çünkü gerçekten maddi manevi bu süreçte ben çok yıprandım. İşimden gücümden oldum. Ama ve lakin niye devam ediyorum? Birincisi buraya kadar getirdiğimiz emeğe yazık. İkincisi sağ olsun köyde genç arkadaşlarla tanışmaya başladım. Hani tanımıyordum. Yeni bir yönetim oluşturduk zaten. Yarısını tanımıyorum. Onlar bana umut verdi. Sen moralini bozma. Biz bu işi yaparız. Oraya ulaşırız, buraya ulaşırız deyince son bir deneyelim diye karar verdik. Ben de 5 yıl kulüp başkanlığı yaptım biliyorsun ve hep cepten gidiyor. Ve Kızılcabölük, ya bizimki Merkez Efendi Spor çok şeydir ama Kızılcabölük hep diyoruz marka ve orada daha çok gidecek. Şimdi almadan veriyorsun. Evet. Mutlaka bir ekonomik güç olması lazım. Çok zor bir iş. Ya bu normalde ekonomisi güçlü olan birisinin bile zorlanacağı bir şey. Hele Kızılcabölük Spor olunca. Ben yıllarca evet kulüpçülük yaptım. Aynı anda 2 takımı bile yürüttüm. Ama nasıl yürüttük? İşimiz gücümüz vardı. Yani şimdi beni bilen biliyor. Bu hastalık ya amatör futbol. Sen daha iyi biliyorsun. Evet. Ya cebimizde para kalmıyordu. Ben arabamı satıyordum. Dükkanımın kirasını ödemiyordum. Gidiyordum. Futbolcuları deplasmana götürüyordum. Hatta ailem, eşim, dostum çok tepki gösterir bu yüzden bana. Hani sen deli misin? Niye bunlarla uğraşıyorsun falan. Ama bu hastalık. Bunu diğer kulüp başkanı abilerim daha iyi bilir yani. İşin içinden çıkamıyorsun. Sadece 1 sene dinlenebildim 8 senede. Dayanamadık, yine girdik. Kızılcabölük Spor tabii ki benim diğer takım Gökbörügücü gibi değil. Orada sorumluluk kendimizde. Kendimiz harcarız, sorumluluğu kendimize. 2-3 arkadaşsın. Ama burada binlerce kişinin sorumluluğu var. Hesabı var. Maddi, mali, denetimi var. O yüzden hareketlerime dikkat ettim. Kendi kulübümde bile dikkat ediyordum ben. Sağ cebimden alıp normalde sol cebime koyup kendim harcama yapacağım halde ben önce bir yardımcı yönetici arkadaşıma aktarıyordum. O kulüp hesabını aktarıyordu. Orada bile dikkat ederken Kızılcabölük gibi yerde hayli hayli dikkat etmem gerekiyor. Ben ne yaptım? Bu 2 hafta süreç içinde acil tabii ki desteğe ihtiyacımız var. Birazdan oraya bağlayacağız. Kimseden 1 lira almadım. İban yolla demelerine rağmen. Köy yeri burası, sorumluluğumuz var. Resmi hesabımızın açılmasını bekledim. Onu da dün açtık. Artık atış serbest. İban hareket var mı? Para gelmeye başladı mı? Ya şükür başladı. Başladı ama köyümüzden daha fazla destek bekliyoruz. Hani artık açık konuşmak gerekirse
Biz bu işi yapar mıyız? Yaparız. Ben kendi imkanlarımla da yaparım. Ama nasıl yaparım? Benim diğer kulüplerimin ortamına döner. Kendi yağı tuzuyla kavrulur. Belirli bir hedef olmaz. Olursa olur. Anladınız mı? Aynen. Daha fedakar futbolcularla yürünülür. Şimdi bizim de futbolcu çevremiz var. Şimdi çocuklar her gün arıyor. Sen de bilirsin ya. Kimisi bu çocukların maç başı beklentisi olur. Kimisi fedakarlık yapar. Veya ben eski kendi kulübümde hatır gönüllü oynatıyordum bu futbolcuları. Gel kulüp kendimin. Ama şimdi sen kendin ne diyorsun? Kızılcabölük spor marka. O formayı giyeceksin. Düşünsene. Enteresan güzel bir şey. Çok önemli. Çocuklar da heyecanlı şimdi futbolcu çocuklar. Abi beni alacak mı? Başlıyor muyuz? Hani net bir şey de söyleyemiyorum şu an. Ama aynı şeyi ben şimdi Kızılcabölük Spor'da bu futbolcu ikna konusunda başarılı olamayabilirim gibi geliyor. Çünkü burası Kızılcabölük. Beklenti büyük. Hiçbir şey yok şu an. Tamamen kulüp. Sadece çanta var. Hiçbir şey yok. Çanta var, kağıtlar var. Ama bu kulübün bir adı var, ağırlığı var. Bizim en çok güvendiğimiz o. Biz tabii ki kendimiz hiçbir şey yapmıyor değiliz, yapıyoruz. Ama açık konuşmak gerekirse, az önce de onu demeye çalıştım. Bizim imkanlarımızla yola çıkılırsa lige çıkmak bile bir başarı. Hani buradan artık şunu da samimiyetle dile getireyim. Kimisi hava atmayı çok sever ama haddimizi bilmemiz lazım. Evet eski günlerde çok başarılı olduk. Büyük yerlere geldi bu takım ama artık eski günler bir hayal. Ama Kızılcabölük isterse onu yakalar mı? Bir günde yakalar. Öyle bir potansiyel de var Kızılcabölük'ün. İşte biz o uyuyan devi uyandırmaya çalışıyoruz. Şu an süreç bu. Bizim en büyük sıkıntımız insan olarak, ben onu gördüm. Herkes konuşuyor. Bir işi yapacak olsan bakıyorsun böyle, bir başlasın, bir gitsin, bir görelim. Aynen. Ondan sonra herkes geliyor zaten. Mesele başlama noktasındaki tabiri caizse itekleme önemli orada. Siz bizim köylüsünüz herhalde. tam da bizim yaşadıklarımızı söylediniz de. Ya evet sıkıntımız şu an bu. İnanılmaz bir potansiyeli var bak Kızılcabölük Spor. Ben doğruya doğru. Eğer biz bu işi başlarsak devamını getiririz. Zaten canavar gibi arkadaşlarımız yönetim oluşturduk şu an. Biz şu an utana sıkıla derdimizi şöyle anlatmaya çalışıyoruz. Bizim imkanlarımızla başlangıç önemli. Belli bir başlangıç yapabiliyoruz. Mütevazi bir kadroyla. Eğer başlangıçta bize destek verirseniz o gereken destek sağlanırsa biz şampiyon oluruz. Başarısızlıkta hesabını da veririz. Başarı olursa da başarı Kızılcabölük halkındır. Eyvallah. Ama bu durumda başlarsak sıkıntı bizim için. Düşmemeye oynar, ismi yaşatmaya oynarız Tabii yani. Yönetimde kimler var? Yönetim demişken arkadaşlar da Yönetimi hemen bir- sayayım. Arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Gerçekten yalnız bırakmadılar. Biraz köyümüzün büyükleri de gençler yapsın bu şeyine girdi. Desteklerimizi gene veririz dediler. Biz de genç bir yönetim oluşturduk. Ahmet İlem arkadaşım var, eski basın sözcümüz. O çok tecrübeli. Tabii ki Ahmet benim çocukluktan arkadaşım. Tahsin Leylekoğlu arkadaşımız. İsmail Avcıoğlu, Halil İbrahim Ekici, Hasan Çağrıcı, Himmet Kocayiğit, Süleyman Tayanç, Ramazan Usta, İbrahim Çırnaz, Cafer Taydaş, Murat Fuat Ürek, Süleyman Gümüş, Mehmet İlem, Ali Ufuk Otçun ve Halil Çırnaz. Bu arkadaşlar genç arkadaşlar. Hepsi pırıl pırıl arkadaşlar. Güzel bir arkadaş grubu oluşturduk. Yola çıktık. Bakalım. Yaklaşık 10 yıldır bir tecrübem var. Futbolcu camiası olsun, spor camiası olsun. Şimdi bu tecrübeyi buraya aktardığımız takdirde bir de tabii gereken destek de gelirse Tabii ki. kuvvetle muhtemel başarı kaçınılmaz olur. Tecrübemizin hepsini şu an yani ABC planlarımızı biz tutuyoruz zaten. Yani destek belli bir seviyede olursa mükemmel bir takım kurarız. Orta seviye, düşük seviye. Şu an bizim sıkıntımız, derdimiz bu. Yani köyümüzden destek bekliyoruz. Destek verilirse her şey çok güzel olacak. Yani orada kendimize güveniyoruz. O zaman son cümlemiz bu olsun mu? Kızılcabölük ne kadar destek verirse o kadar yola sağlam mı çıkılır? Aynen öyle. Biraz önce onu diyorduk. Şimdi insanlar da haklı. Ekonomi, şartlar zor. Bizim Aynen. derdimiz belli. Biz destek toplamaya çalışıyoruz. Şimdi büyüklerimiz şu modda. Önce bir şeyler görelim de biz zamanla destek veririz. Biz de tersten geliyoruz. Bundan da aşamıyoruz. Siz önce bir bize sahip çıkın da biz zaten sonrasını halledeceğiz diyoruz. Biz köyümüzden, büyüklerimizden destek bekliyoruz. Benim içim rahat. Ben şimdi olumsuz ihtimalden de bahsedelim. Biz %90 bu lige çıkacağız ama %10 ihtimal başarılı olamayabiliriz. Ben herhangi bir başarısızlıkta, lige çıkmama durumunda veya lige çıktık başarısız olduk durumunda benim içim rahat. Ben elimden gelenin fazlasını yaptım. Biz aslında güzel bir slogan buldu arkadaşlar. Biz anka kuşu gibi küllerimizden doğacağız diyorlar. Logomuzu da şimdi taraftar forması yaptırıyoruz biz. Anka kuşu yapacağız. İnşallah bu takım küllerinden doğacak ama olumsuz bir durum olursa da herkesin canı sağ olsun deriz ama bizim içimiz rahat. Gelir getirici
Var mı faaliyetler bu süreçte? İleriye yönelik çok projemiz var. Ya klasiktir bunlar ama üyelik sistemi şu su bu su başka kendi düşüncelerimiz de var ama önce bir başlayabilecek miyiz, yapabilecek miyiz? Biz hazırlığımızı yapıyoruz şimdi. Formalarımızı beğeniyoruz, malzemelerimizi beğeniyoruz. Ya başlarsak çok güzel olacak bu. Devamı gelecek yani. Ben kulüp başkanıyken böyle Paris istemeye gittiğimde arkadaş diyordum. Ben paçayı sıvadım. Dereye gidiyorum. Ya şimdi ya hiç. Çünkü ben dere geçtikten sonra sana gerek yok yani. Çok zor iş yani. Ne gerek var ki o zaman? Ben normal özel hayatımda alacağımı isterken dahi zorlanırım. Borç zaten zor isterim. Çoğu kişiden isteyemem. Ama kulüpçülük oldu mu farklı bir moda giriyor insan. Evet. Ya şimdi kapıdan kovsa bacadan giriyoruz. Şimdi arıyorum birini benim telefonumu açmıyor. Ama ortak grupta yazdığımız şeyleri görüyor. Mesela biliyor niye aradığımı benim. Kızılcabölüklü. Destek isteyeceğiz. Bir daha arıyorum. Normal şartlarda ben özel hayatımda hayatta aramam. Küsmem darılmam ama aramam. Ama ben Kızılcabölükspor için bir daha arıyorum. Yani kapıdan kovsalar bacadan gireceğim. Gururumuza dokunuyor mu? Dokunuyor bazen bu. Ama Kızılcabölükspor için gerekirse gurursuz gözükeceğiz. Yapacak bir şey yok. Biz memleketimiz için çalışıyoruz. Evet. Çok teşekkürler sağ olun. Ben teşekkür ederim. Umarım bu yol mutlu güzel olur. En azından o formayı, armayı tekrardan bir üst taraflarda görürüz. İnşallah. Şimdi biz de bu sezon bayağı takip edeceğiz ya. Herkesin gözü sizde olacak. Evet. Geçen sene çok büyük beklenti vardı. Süper Amatör'e katılınmadı. Sonra lige çıkılmadı. Ciddi bir beklenti var. Evet herkes onun farkındayım. Hani ortamlarda konuşuluyor çıkacak mı çıkmayacak mı? Benim bir sözüm var abilerime. Kızılcabölük'ün Kızılcabölüklülerden fazla seveni var. Onu da diyelim yani şehir dışından şu an destek bağış yapmaya başlayanlar oldu bize. Adam Denizli ile alakası yok. Kızılcabölükspor taraftarı. Öğrenci arkadaşlarımız harçlığını yolluyor. Çocuk 200 lira para yollamış yazık. Hatta dedim ki abi ben kendimden sana geri atayım bunu. Abi feda olsun Kızılcabölük diyor. Bu çocuk Kızılcabölüklü değil. Yani sevmiş zamanla. O Türkiye Kupası maçlarında onda bunda mütevazi köy takımı olması bu şekil. Yani bunların duasıyla devam edeceğiz. Ama şuraya da bağlayacağım. Kızılcabölükspor'u kıskanan veya başarılı olmasını istemeyen kişiler de var. Ben buradan işte artık son başka ne diyeyim size köyüme sesleniyorum. Bu insanları güldürmeyelim. O insanlara da buradan sesleniyorum. Bizi kıskanan, başarısız olmamızı isteyenlere biz zaten yapacağımızı şimdiye kadar yaptık. Bu takım kendini ispat etti. İkinciyi yaparsak efsane oluruz ayrı bir şey. Yani bizim kimseden bir çekintimiz, mahcubiyetimiz yok. Biz zaten rüştümüzü ispatladık. Burası Büyük Kızılcabölükspor. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, kulübümüzün yeni başkanı Erhan Ergil beyefendiyi ağırladık. Vallahi ben yakinen tanıyorum. Nereden baksan değil mi? Yani 5-6 yıldır çok da fazla muhabbetimiz oldu. Çok da fazla program yapmışlığımız oldu. Ben kendi adıma şunu söylemek isterim ki hakikaten bu iş çok zor bir iş. Yani bir kişinin kulüp başkanlığı, yönetim bir kişinin yapacağı bir iş değil. Dolayısıyla herkesin bu anlamda el atması ve katkı koyması şart. Ne kadar güzel işte çocuk 200 lira. 200 de çok büyük para. 2000 de 20 bin de. Şimdi nasıl vazgeçelim? Mesele gönülden kopma. Yani bazen umutsuzluğa kapılıyorsun ya. Nasıl vazgeçelim şimdi? O çocuğun hakkı var orada ya. Şunu da söyleyeyim. Pardon son olarak. Buyurun. Vakti de uzattık galiba Evet. da. %10 bir olumsuz ihtimalimiz var. Belki biz haftaya bir hafta bekleyeceğiz bu süreci. Biz yapamadık. Gereken desteği toplayamadık. Başarısız olduk olabilir. Bağış yollayanlara ben toplantılarda dedim ama buradan herkese ulaşacağız. Kimsenin parası bağışı boşa gitmez. Biz bunu köyümüzün bir sivil toplum kuruluşuna muhtar olur, vakıf olur bir yere emanet edeceğiz. Belki seneye kullanılmak üzere yeni gelen yönetim kullanmak üzere. Yani hiçbir bağış para boşa gitmeyecek. Eğer başarısız olursak da köyümüzde hayır yapan bir yere bu parayı emanet ederiz. Çok senin ağzına sağlık. Başarılar. Teşekkür ederim. Evet sevgili dostlar tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.